Herkese merhabalar. Türkiye'nin en güzel yerlerini keşfetmek ister misiniz? O zaman bu video tam size göre. Bu videoda Türkiye'nin dört bir yanından 57 muhteşem yeri sizlerle paylaşıyorum. Gökyüzünü öpen karlı dağlar, masmavi denizler, yemyeşil ormanlar, tarihi şehirler ve daha fazlası. Bu videoyu izledikten sonra Türkiye'yi bir daha hiç eskisi gibi görmeyeceksiniz. Bu videoyu beğenirseniz lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak Türkiye'nin en güzel yerlerini keşfetmeye devam edebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Kapadokya, Türkiye'nin en büyüleyici ve gizemli bölgelerinden biri. 60 milyon yıl önce volkanik faaliyetler sonucu oluşan peri bacaları, kayalara oyulmuş evler, kiliseler ve yeraltı şehirleri ile Kapadokya, doğa ve tarihin bütünleştiği bir yer. Kapadokya'yı keşfetmenin en güzel yolu sabahın erken saatlerinde balonla gökyüzüne çıkmak ve eşsiz manzarayı izlemek. Kapadokya'da gezilecek pek çok yer var, ancak en popüler olanları Uçhisar Kalesi, Göreme Açık Hava Müzesi, Ihlara Vadisi, Avanos ve Ürgüp. Kapadokya'nın lezzetli yemeklerini de tatmayı unutmayın. Testi kebabı, çömlek fasulye, kayısı dolması ve düğün çorbası gibi yöresel spesiyalleri deneyebilirsiniz. Pamukkale, Türkiye'nin en güzel doğal sitelerinden biri. Pamukkale, termal suyun bıraktığı karbonat minerali ile ünlü. Pamukkale'nin üzerine kurulu olan antik Yunan kenti Hierapolis, traverten oluşumunun tepesinde yer alıyor. Bu bölge klasik antik çağdan beri termal kaynaklarıyla ziyaretçi çekmekte. Pamukkale'yi ziyaret etmenin en güzel yollarından biri antik Hierapolis kentinin kalıntılarını gezmek, traverten teraslarında yüzmek ve şifalı sularından faydalanmak. Pamukkale, Türkiye'nin en değerli kültürel ve doğal miraslarından biri. 1988 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine Hierapolis ile birlikte eklenmiş. Pamukkale'yi görmek için hemen planınızı yapın. Sırada Mardin var. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan tarihi ve kültürel bir şehir. Mardin farklı din ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış, taş mimarisi, camileri, kiliseleri, manastırları, medreseleri ve hanları ile ünlü. Mardin'in en önemli simgelerinden biri Deryüzzafaran Manastırı. Bu manastır 5. yüzyıldan 1932 yılına kadar Süryani Ortodoks Patrikhanesi'nin merkezi olmuş. Mardin'in diğer ilgi çekici yerleri arasında Ulu Cami, Kasımiye Medresesi, Zinciriye Medresesi, Mardin Müzesi, Savurkapı Hanı ve Artuklu Hamamı sayılabilir. Mardin'in lezzetli yemeklerini de tatmadan dönmeyin. İçli köfte, kaburga dolması, sembusek, kibe mumbar ve kahke gibi yöresel lezzetleri deneyebilirsiniz. Mardin, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. Göbeklitepe, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde Şanlıurfa'nın 18 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Neolitik bir arkeolojik sit alanı. Göbeklitepe dünyanın bilinen en eski tapınağı olup 12.000 yıl öncesine tarihlenmekte. Göbeklitepe'de T biçimli kireç taşı sütunlardan oluşan yuvarlak ve oval yapılar bulunuyor. Bu sütunların üzerinde insan, hayvan ve soyut motifler işlenmiş.
Göbekli Tepe avcı ve toplayıcı insanların yarattığı bir inanç merkezi olarak kabul ediliyor. Burası 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş. Nemrut Dağı, Türkiye'nin Adıyaman ilinde yer alan 2150 metre yüksekliğinde bir dağ. Burası Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller ile ünlü. Bu heykeller Helenistik, Pers ve Komagene sanatının harmanlanmasıyla yontulmuş. Nemrut Dağı 1987 yılında UNESCO Dünya Miras listesine girmiş. Nemrut Dağı'nda doğu, batı ve kuzey terasları bulunmakta. Doğu ve batı teraslarında Antiochos ile tanrı ve tanrıça heykellerinin yanı sıra aslan ve kartal heykelleri var. Batı terasında eşsiz bir aslanlı horoskop yer alıyor. Nemrut Dağı'na gitmek için en uygun zaman yaz ayları. Nemrut Dağı'nın muhteşem gün doğumu ve gün batımını izlemek için sabahın erken saatlerinde veya akşam saatlerinde teraslara çıkabilirsiniz. Nemrut Dağı, Türkiye'nin en değerli kültürel ve doğal miraslarından biri. Ölüdeniz, Fethiye ilçesine bağlı bir mahalle ve turistik bir belde. Ölüdeniz Kumsalı 2006 yılında dünyanın en güzel kumsalı seçilmiş. Burası adını dalgasız ve sakin denizinden alıyor. Bu deniz kaynak suları, tuz farkı ve gelgit etkisiyle her gün yenileniyor. Ölüdeniz'de denize girmek, paraşütle uçmak, Kelebekler Vadisi'ni ve Gemiler Adası'nı ziyaret etmek gibi pek çok faaliyet yapabilirsiniz. Ölüdeniz'e ulaşmak için Dalaman Havalimanı'ndan servislerle yaklaşık 1 saatlik bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Burada konaklamak için her bütçeye uygun otel, pansiyon ve apart seçenekleri de bulunuyor. Türkiye'nin Karabük ilinde bulunan Safranbolu, Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerini görebileceğiniz tarihi bir kent. Safranbolu 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş. Burada gezilecek yerler arasında Cinci Hanı, Kaymakamlar Müze Evi, Tokatlı Kanyonu ve Saat Kulesi sayılabilir. Safranbolu'ya geldiğinizde yöresel lezzetlerden safranlı lokum, zerde ve safran çayını tatmadan dönmeyin. Trabzon'un Maçka ilçesinde yer alan Sümele Manastırı, Karadağ'ın yamacına inşa edilmiş muhteşem bir yapı. Manastır milattan sonra 4. yüzyılda 2 rahip tarafından kurulmuş ve zamanla önemli bir Hristiyan haç merkezi haline gelmiş. Manastırın içinde freskler, kilise, kütüphane ve mutfak gibi bölümler bulunuyor. Sümele Manastırı'nın en büyüleyici yanı ise doğa ile bütünleşmiş olması.
Manastırı ziyaret ederken yeşilin her tonunu görebilir ve Karadağ'ın serin havasını soluyabilirsiniz. Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü, Türkiye'nin en derin ve en temiz göllerinden biri. Göl yüksek alkali seviyesi ve beyaz kumulları ile Mars yüzeyine benzetilmekte. Salda Gölü doğal güzelliği ve turkuaz rengiyle görenleri büyülemekte. Gölde yüzmenin yanı sıra bisiklet kiralayabilir, kamp yapabilir veya seyir teraslarında manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Bartın'ın bir ilçesi olan Amasra, Karadeniz'in incisi olarak anılıyor. Amasra tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Amasra'da gezilecek yerler arasında Amasra Kalesi, Amasra Müzesi, Kuş Kayası yol anıtı ve İnkumu plajı sayılabilir. Amasra'ya geldiğinizde balıkçı barınağındaki restoranlarda taze balık yiyebilir, çarşıda el yapımı hediyelik eşyalar alabilir ve deniz kenarında yürüyüş yapabilirsiniz. Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Aspendos, Pamfilya'nın en zengin ve en görkemli antik kentlerinden biri. Aspendos'un en önemli yapısı ise milattan sonra 2. yüzyılda Romalılar tarafından inşa edilen muhteşem tiyatrosu. Tiyatro, akustiği ve mimarisiyle dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrolarından biri. Tiyatroda her yıl uluslararası opera ve bale festivalleri düzenlenmekte. Aspendos'u ziyaret ederken ayrıca su kemerleri, bazilika gibi diğer antik yapıları da görebilirsiniz. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası Karadeniz'in en güzel yaylalarından biri. Ayder Yaylası yemyeşil doğası, şelaleleri, kaplıcaları ve tarihi evleriyle ziyaretçilerine huzur veriyor. Ayder Yaylası'nda doğa yürüyüşleri yapabilir, rafting ve zipline gibi macera sporlarına katılabilir, yöresel yemeklerden kavurma, mısır ekmeği ve Laz böreği tadabilirsiniz. Ayder Yaylası'na geldiğinizde Kaçkar Dağları Milli Parkı, Gelintülü Şelalesi ve Zilkale gibi yerleri de görmenizi tavsiye ederim. Anadolu'nun en eski ve en görkemli antik kentlerinden biri.
Efes, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait birçok tarihi esere ev sahipliği yapıyor. Efes'i ziyaret ederken Celsus Kütüphanesi, Artemis Tapınağı, Hadrian Tapınağı, Büyük Tiyatro ve Meryem Ana Evi gibi yerleri mutlaka görmelisiniz. Efes, tarihin her dönemine tanıklık etmiş eşsiz bir kültür mirası. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı 18. yüzyılda Çıldır Beyleri tarafından yaptırılmış bir bey kalesi. Saray, Türk, Selçuklu, Osmanlı, Moğol ve Ermeni mimarisinin özelliklerini taşıyor. Sarayda 116 oda, türbe, cami, divan, harem ve zindan gibi bölümler bulunuyor. İshak Paşa Sarayı'nın en etkileyici yanı ise Ağrı Dağı'na hakim konumu. Sarayı ziyaret ederken Ağrı Dağı'nın muhteşem manzarasını seyredebilir ve sarayın gizemli atmosferini hissedebilirsiniz. İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Ayasofya, 1500 yılı aşkın bir süredir hem mimari hem de dini açıdan büyük bir öneme sahip. Ayasofya 537 yılında Bizans İmparatoru Justinianus tarafından kilise olarak inşa edilmiş, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye çevrilmiş ve 1935 yılında da müze haline getirilmiş. 2020 yılında ise tekrar cami olarak ibadete açılmış. Ayasofya'yı ziyaret ederken kubbesi, mozaikleri, mihrabı, minberi ve sütunları gibi yapısal özelliklerin yanı sıra tarihi ve kültürel değerini de göz önünde bulundurmalısınız. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Manavgat Şelalesi, Manavgat Nehri üzerinde oluşmuş bir şelale. Şelale yüksekliği değil, genişliği ile dikkat çekiyor. Şelaleyi ziyaret ederken şelalenin sesini dinleyebilir, piknik yapabilir veya tekne turuna katılabilirsiniz. Manavgat Şelalesi'nin yakınında ayrıca Oymapınar Baraj Gölü ve Köprülü Kanyon gibi doğal güzellikler de bulunmakta.
Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Patara, Likya uygarlığının önemli kentlerinden biri. Patara, tarihi kalıntıların yanı sıra Türkiye'nin en uzun kumsalına da sahip. Patara'da gezilecek yerler arasında Patara Antik Kenti, Patara Plajı, Patara Feneri ve Gelemiş Köyü sayılabilir. Patara'ya geldiğinizde tarihi ve doğal güzelliklerin tadını çıkarabilir, denize girebilir veya kum tepelerinde kayabilirsiniz. Patara ayrıca nesli tükenmekte olan karette kaplumbağalarının üreme alanı. Bu yüzden plajda çevreye duyarlı olmanızı rica ederim. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Galata Kulesi şehrin en eski ve en simgesel yapılarından biri. Galata Kulesi 528 yılında Bizans İmparatoru Anastasius tarafından Fener Kulesi olarak inşa edilmiş, daha sonra Cenevizliler tarafından yeniden yapılandırılmış ve Osmanlılar tarafından da kullanılmış. Galata Kulesi'ni ziyaret ederken kulenin tepesine çıkabilir ve İstanbul'un eşsiz manzarasını seyredebilirsiniz. Ayrıca kulenin altındaki restoranlarda Türk mutfağından lezzetler yiyebilir veya kulenin etrafındaki sokaklarda alışveriş yapabilirsiniz. Galata Kulesi İstanbul'un ruhunu yansıtan bir yer. İlk durağımız Tuz Gölü. Tuz Gölü Türkiye'nin en büyük ikinci gölü ve dünyanın en büyük tuzlu göllerinden biri. Gölün suyu %33 oranında tuz içeriyor ve bu nedenle gölde yaşayan tek canlı türü Artemia salina adlı küçük karidesler. Tuz Gölü özellikle yaz aylarında kuruyarak beyaz bir tuz tabakası oluşturur. Bu tabaka güneş ışığını yansıtarak muhteşem bir manzara sunar. Tuz Gölü'nde yapabileceğiniz aktiviteler arasında tuz kristalleriyle kaplı kumsalda yürümek ve fotoğraf çekmek sayılabilir. Tuz Gölü'nü ziyaret etmek için en uygun zaman yaz mevsimi. İkinci durağımız İstanbul Boğazı. İstanbul Boğazı, Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan ve Avrupa ile Asya kıtalarını ayıran doğal bir su yolu. İstanbul Boğazı hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle dünyanın en güzel boğazlarından biri olarak kabul ediliyor. Boğazın iki yakasında yer alan saraylar, köşkler, yalılar, camiler, kuleler ve köprüler Boğazın eşsiz silüetini oluşturuyor. İstanbul Boğazı'nda yapabileceğiniz aktiviteler arasında boğaz turu yapmak, balık tutmak, balık ekmek yemek ve boğaz manzarasını seyretmek sayılabilir. İstanbul Boğazı'nı ziyaret etmek için en uygun zaman ise ilkbahar ve sonbahar mevsimleri. Üçüncü durağımız Anıtkabir. Anıtkabir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesi. Anıtkabir, Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Rasattepe'de inşa edilmiş. Anıtkabir'in mimari tarzı Türk mimarisinin özelliklerini yansıtıyor ve sembolik anlamlar taşıyor. Anıtkabir'in içinde Atatürk'ün naaşının yanında 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün naaşı da bulunmakta. Anıtkabir'in çevresinde ise Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, Aslanlı Yol, Tören Meydanı, Zafer Kulesi gibi bölümler yer alıyor. Anıtkabir'de yapabileceğiniz aktiviteler arasında Atatürk'ün kabrini ziyaret etmek, müzeyi gezmek, törenleri izlemek ve Anıt Park'ta dinlenmek sayılabilir. Anıtkabir'i ziyaret etmek için herhangi bir zaman uygun.
Ancak 10 Kasım gibi özel günlerde daha kalabalık olabilir. 4. durağımız Çanakkale Şehitliği. Çanakkale Şehitliği 1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden Türk ve müttefik askerlerin anısına yapılmış bir anıt mezar. Çanakkale Şehitliği Gelibolu Yarımadası'nda yer alıyor ve 33 farklı şehitlikten oluşuyor. Çanakkale Şehitliği'nin en önemli bölümü ise 57. Alay Şehitliği. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki 57. alayın büyük bir kahramanlık göstererek düşman ilerleyişini durdurduğu yer. Çanakkale Şehitliği'nde yapabileceğiniz aktiviteler arasında şehitlikleri ziyaret etmek, savaşın izlerini görmek, tarihi bilgiler edinmek ve duygusal anlar yaşamak sayılabilir. Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimleri. 5. durağımız Akdamar Adası ve Kilisesi. Akdamar Adası Van Gölü'nün en büyük adası ve üzerinde 10. yüzyılda inşa edilmiş olan Akdamar Kilisesi bulunuyor. Akdamar Kilisesi Ermeni mimarisinin en güzel örneklerinden biri ve dış duvarlarında çeşitli sahnelerin kabartmaları yer alıyor. Akdamar Adası ve Kilisesi'nde yapabileceğiniz aktiviteler arasında kiliseyi gezmek, adanın etrafında yürümek, Van Gölü'nün manzarasını seyretmek ve fotoğraf çekmek sayılabilir. Akdamar Adası ve Kilisesi'ni ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar mevsimi. Bu mevsimde ada üzerindeki badem ağaçları çiçek açar ve harika bir görüntü oluşturur. 6. durağımız Adatepe Köyü. Adatepe Köyü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı bir köy ve Kaz Dağları'nın eteğinde yer alıyor. Adatepe Köyü tarihi taş evleri, dar sokakları, zeytin ağaçları ve doğal güzellikleriyle sakin ve huzurlu bir atmosfere sahip. Adatepe Köyü'nün en önemli yapısı ise Zeus altarı. Bu yapı antik çağda Zeus'a tapınmak için kullanılmış ve buradan Ege Denizi'nin muhteşem manzarasını görmek mümkün. Adatepe Köyü'nde yapabileceğiniz aktiviteler arasında köyü gezmek, Zeus altarını ziyaret etmek, Kaz Dağları Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü yapmak ve yöresel lezzetleri tatmak sayılabilir. Adatepe Köyü'nü ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimleri. 7. durağımız Bursa Ulu Cami. Bursa Ulu Cami 14. yüzyılın sonunda Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılmış. Caminin 20 kubbesi, 12 sütunu, 192 penceresi ve 2 minaresi var. Bursa Ulu Cami'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise duvarlara işlenmiş olan hat sanatı eserleri. Bu eserler arasında Kur'an ayetleri, hadisler, dualar ve şiirler yer alıyor. Bursa Ulu Cami'nin içinde ayrıca bir şadırvan, bir kütüphane ve bir müze bulunuyor. Bursa Ulu Camii'nde yapabileceğiniz aktiviteler arasında camiyi gezmek, namaz kılmak, hat sanatını incelemek ve müzeyi ziyaret etmek sayılabilir. Bursa Ulu Camii'ni ziyaret etmek için herhangi bir zaman uygun. Ancak cuma günleri daha kalabalık olabiliyor. 8. durağımız Abant Gölü. Abant Gölü Bolu'nun 34 kilometre güneybatısında yer alan ve doğal güzelliğiyle ünlü bir göl. Abant Gölü volkanik bir patlama sonucu oluşmuş ve çevresindeki ormanlık alanlarla harika bir manzaraya sahip. Abant Gölü'nün suyu berrak ve temiz ve gölde alabalık gibi balık türleri yaşıyor. Abant Gölü'nde yapabileceğiniz aktiviteler arasında göl çevresinde yürümek, bisiklet sürmek, at binmek, piknik yapmak, balık tutmak ve fotoğraf çekmek sayılabilir. Abant Gölü'nü ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimleri. Bu mevsimlerde gölün renkleri daha canlı ve daha da güzel. 9. durağımız Bergama Antik Kenti. Bergama Antik Kenti İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan ve Antik Yunan uygarlığının en önemli merkezlerinden biri olan arkeolojik bir site. Bergama Antik Kenti'nin en ünlü yapısı ise Akropol. Akropol, antik kentin yönetim, kültür ve din merkezi olarak kullanılmış.
Burada Zeus Tapınağı, Athena Tapınağı, Trajan Tapınağı, Dionysos Tiyatrosu gibi yapılar bulunuyor. Bergama Antik Kenti'nde yapabileceğiniz aktiviteler arasında antik kenti gezmek, tarihi bilgiler edinmek, teleferikle Akropol'e çıkmak ve müzeyi ziyaret etmek sayılabilir. Bergama Antik Kenti'ni ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimleri. 10. durağımız Balıklı Göl. Balıklı Göl, Şanlıurfa'nın merkezinde yer alan ve Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak kabul edilen bir göl. Balıklı Göl'ün suyu tatlı ve gölde yaşayan balıklar kutsal sayılıyor. Bu nedenle gölde balık tutmak yasak ve balıklara zarar vermek büyük günah olarak görülüyor. Balıklı Göl'ün yanında yer alan Ayn Zeliha Gölü de aynı şekilde kutsal kabul edilir ve burada da balık yaşamaz. Balıklı Göl'ün çevresinde ise Hz. İbrahim'in makamı, Halilur Rahman Camii, Rızvaniye Camii gibi yapılar bulunmakta. Balıklı Göl'de yapabileceğiniz aktiviteler arasında gölü gezmek, balıkları beslemek, camileri ziyaret etmek ve Hz. İbrahim'in hikayesini dinlemek sayılabilir. Balıklı Göl'ü ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimleri. ...11. durağımız Çamlıca Camii. Çamlıca Camii İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin en büyük camisi olan bir cami. Çamlıca Camii 2019 yılında açılmış ve 63.000 kişiye aynı anda ibadet edebilecek kapasiteye sahip. Çamlıca Camii'nin mimari tarzı Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin özelliklerini yansıtıyor. Caminin 6 minaresi, 4 şerefesi, 4 kubbesi ve 2 balkonu var. Çamlıca Camii'nin içinde ayrıca bir kütüphane, bir sanat galerisi, bir konferans salonu ve bir müze bulunuyor. Çamlıca Camii'nde yapabileceğiniz aktiviteler arasında camiyi gezmek, namaz kılmak, kütüphaneyi ziyaret etmek ve müzeyi gezmek sayılabilir. Çamlıca Camii'ni ziyaret etmek için herhangi bir zaman uygun, ancak cuma günleri daha kalabalık olabilir. 12. durağımız Düden Şelalesi. Düden Şelalesi Antalya'nın merkezinde yer alan ve doğal güzelliğiyle ünlü bir şelale. Düden Şelalesi, Düden çayının Akdeniz'e döküldüğü yerde oluşmuş. Düden Şelalesi'nin çevresindeki yeşil alanlar ve mağaralarda görülmeye değer. Düden Şelalesi'nde yapabileceğiniz aktiviteler arasında şelaleyi seyretmek, fotoğraf çekmek, piknik yapmak ve mağaraları gezmek sayılabilir. Düden Şelalesi'ni ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimleri. 13. durağımız Eğirdir Gölü. Eğirdir Gölü, Isparta'nın 32 kilometre güneybatısında yer alan ve Türkiye'nin en büyük 4. gölü olan bir göl. Eğirdir Gölü'nün suyu tatlı ve gölde sazan, alabalık ve turna gibi balık türleri yaşıyor. Eğirdir Gölü'nün çevresindeki dağlar, ormanlar ve köyler de doğal güzellikleriyle görenleri büyülüyor. Eğirdir Gölü'nde yapabileceğiniz aktiviteler arasında gölde yüzmek, balık tutmak, tekne turu yapmak, bisiklet sürmek ve doğa yürüyüşü yapmak sayılabilir. Eğirdir Gölü'nü ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimleri. 14. durağımız Bodrum Kalesi. Bodrum Kalesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan ve 15. yüzyılda şövalyeler tarafından yaptırılan bir kale. Bodrum Kalesi hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle ünlü ve buradan Ege Denizi'nin harika manzarasını görmek mümkün. Bodrum Kalesi'nin içinde ayrıca dünyanın en büyük sualtı arkeoloji müzesi olan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi bulunmakta. Bu müzede antik çağlardan kalma batık gemiler, amforalar, sikke ve takılar gibi eserler sergilenmekte. Bodrum Kalesi'nde yapabileceğiniz aktiviteler arasında kaleyi gezmek, müzeyi ziyaret etmek, deniz manzarasını seyretmek ve fotoğraf çekmek sayılabilir. Bodrum Kalesi'ni ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimleri. 15. durağımız Fethiye Kral Mezarları.
Fethiye Kral Mezarları Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan ve Likya uygarlığına ait olan antik mezar odaları. Fethiye Kral Mezarları kayaları oyularak yapılmış ve burada Likya kralları ve soyluları gömülmüş. Fethiye Kral Mezarları'nın en ünlüsü ise Amintas Kaya Mezarı. Bu mezar 4. yüzyılda yapılmış ve 2 sütunlu bir girişi var. Fethiye Kral Mezarları'nda yapabileceğiniz aktiviteler arasında mezarları gezmek, tarihi bilgiler edinmek, Fethiye'nin manzarasını seyretmek ve fotoğraf çekmek sayılabilir. Fethiye Kral Mezarları'nı ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimleri. 16. durağımız Uzungöl. Uzungöl, Trabzon'un Çaykara ilçesinde yer alan ve doğal güzelliğiyle ünlü bir göl. Uzungöl bir heyelan sonucu oluşmuş ve çevresindeki dağlar, ormanlar ve köylerle harika bir manzara sunuyor. Uzungöl'ün suyu berrak ve temiz ve gölde alabalık gibi balık türleri yaşıyor. Uzungöl'de yapabileceğiniz aktiviteler arasında göl çevresinde yürümek, bisiklet sürmek, piknik yapmak, balık tutmak ve fotoğraf çekmek sayılabilir. Uzungöl'ü ziyaret etmek için en uygun zaman yaz mevsimi. 17. durağımız Olimpos. Olimpos, Antalya'nın Kumluca ilçesinde yer alan ve hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle ünlü bir belde. Olimpos, antik çağda Likya uygarlığına ait bir kent olarak kurulmuş ve burada Zeus tapınağı, Athena tapınağı, tiyatro gibi yapılar bulunuyor. Olimpos'un doğal güzellikleri arasında ise Olimpos plajı, Olimpos vadisi ve Yanartaş sayılabilir. Olimpos'ta yapabileceğiniz aktiviteler arasında antik kenti gezmek, plajda yüzmek, vadiyi keşfetmek ve Yanartaş'ı görmek sayılabilir. Olimpos'u ziyaret etmek için en uygun zaman yaz ve sonbahar mevsimleri. 18. durağımız Kaş ve Kekova. Kaş ve Kekova, Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan ve hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle ünlü bir bölge. Kaş eski bir balıkçı kasabası ve burada antik Likya kenti olan Antifelos'un kalıntıları bulunmakta. Kaş'ın çevresinde ise Patara plajı, Kaputaş plajı, Meis adası gibi yerler var. Kekova ise bir ada ve bir koy. Burada batık bir antik kent olan Simena yer alıyor. Simena, Likya uygarlığına ait bir kent ve burada kaya mezarları, kale, tiyatro gibi yapılar bulunuyor. Kaş ve Kekova'da yapabileceğiniz aktiviteler arasında antik kenti gezmek, plajlarda yüzmek, adaları ziyaret etmek, tekne turu yapmak ve dalış yapmak sayılabilir. Kaş ve Kekova'yı ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimleri. 19. durağımız Horma Kanyonu. Horma Kanyonu, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan ve Küre Dağları Milli Parkı'nın bir parçası olan doğal bir harika. Bu kanyon suyun taştaki kireçleri aşındırmasıyla oluşmuş ve derin kazanlar şeklinde çukurlar meydana getirmiş. Kanyonun içinden Zarı Çayı akıyor ve Ilıca Şelalesi'ne kadar uzanıyor. Horma Kanyonu'nda yapabileceğiniz pek çok aktivite var. Örneğin trekking yaparak kanyonun güzelliklerini keşfedebilir, doğa fotoğrafçılığı ile bu güzellikleri ölümsüzleştirebilir, kanyon sporları ile adrenalin yaşayabilirsiniz. Ayrıca kanyonda bulunan ahşap platformlar sayesinde ailenizle rahatlıkla yürüyüş yapabilir ve dinlenebilirsiniz. Horma Kanyonu ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar. Çünkü bu mevsimlerde kanyonun yeşilliği ve renkleri daha çok ortaya çıkıyor. 20. ve son durağımız Yedigöller. Yedigöller, Bolu'nun 42 kilometre kuzeyinde yer alan ve doğal güzelliğiyle ünlü bir milli park. Yedigöller 7 adet gölden oluşuyor ve bunlar Büyük Göl, Serin Göl, Derin Göl, Nazlı Göl, Küçük Göl, İnce Göl ve Sazlı Göl.
Yedi göllerin çevresindeki ormanlık alanlarda görülmeye değer ve burada çeşitli bitki ve hayvan türleri yaşıyor. Yedi göllerde yapabileceğiniz aktiviteler arasında gölleri gezmek, doğa yürüyüşü yapmak, piknik yapmak, kamp yapmak ve fotoğraf çekmek sayılabilir. Yedi gölleri ziyaret etmek için en uygun zaman sonbahar mevsimi. Bu mevsimde ormanın renkleri daha canlı ve doğa daha da güzel. Kelebekler Vadisi Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan doğal bir oluşum. Akdeniz'in kıyısında yer alıyor. Fethiye'nin merkezine 15 kilometre uzaklıkta. Vadide yaklaşık 80 kadar kelebek türü yaşıyor. Bunlardan en önemlisi nesli tehlike altında olan Jersey kaplanı kelebeği. Vadi doğal güzellikleri, şelaleleri, kanyonları ve plajları ile ünlü. Vadiye karadan ulaşım yok. Sadece denizden tekne ile vadiye ulaşılabiliyor. Vadi çevre koruma alanı olarak ilan edilmiş. Vadiye gitmek için en uygun zaman yaz ayları. Ancak bahar ve sonbaharda da hava güzel olabiliyor. Vadiye ulaşmak için Fethiye veya Ölüdeniz'den kalkan tekne turlarını kullanabilirsiniz. Göcek, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı bir belde. Fethiye'nin merkezine 30 kilometre uzaklıkta. Göcek'in yüz ölçümü 136 kilometre kare. Göcek'in nüfusu 2019 yılı itibariyle 5000 civarında. Göcek doğal güzellikleri, mavi yolculuk rotaları, marinaları ve lüks otelleri ile ünlü. Göcek'in en önemli özelliklerinden biri de çevresindeki 12 adalar. Bu adalar hem doğal hem de tarihi zenginliklere sahip. Göcek'te yapabileceğiniz aktiviteler arasında yat turu, dalış, trekking ve bisiklet sayılabilir. Göcek'e gitmek için en uygun zaman yaz ayları. Ancak bahar ve sonbaharda da hava güzel olabiliyor. Göcek'e ulaşmak için Dalaman Havalimanı'na uçup oradan Göcek'e giden otobüs veya minibüsleri kullanabilirsiniz. Acıgöl, Konya ilinin Karapınar ilçesinde yer alan volkanik bir mağar gölü. Karapınar düzlüğünde Meke Krater Gölü'nün kuzeydoğusunda yer alıyor. Gölün adı suyunun yüksek tuzluluk oranından geliyor. Gölün çevresinde çok sayıda volkanik kayaç ve küçük kraterler bulunuyor. Gölün suyu yaz aylarında buharlaşarak tuz kristalleri oluşturuyor. Bu kristaller gölün kenarlarında beyaz bir tabaka halinde görülüyor. Acıgöl özellikle kuş gözlemcileri için ilgi çekici bir yer. Gölde flamingolar, martılar, yaban ördekleri ve daha birçok kuş türü yaşıyor. Acıgöl'e gitmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar ayları. Yazın sıcaklık çok yüksek olabiliyor. Acıgöl'e ulaşmak için Konya veya Ereğli'den kalkan otobüsleri kullanabilirsiniz. Harran evleri Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bulunan geleneksel konutlar. Harran evleri kerpiçten yapılmış ve kubbeli bir mimariye sahip. Evlerin kubbesi yazın serinlik, kışın sıcaklık sağlıyor. Harran evleri bölgenin kültürel mirasını yansıtan önemli bir simge.
Harran evlerini ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar. Yazın sıcaklık çok yüksek olabiliyor. Harran evlerine ulaşmak için Şanlıurfa'dan kalkan otobüs veya minibüsleri kullanabilirsiniz. Kayaköy, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı bir köy. Fethiye'nin merkezine 8 kilometre uzaklıkta. Kayaköy'ün yüz ölçümü 35 kilometrekare. Kayaköy'ün nüfusu 2019 yılı itibariyle 2000 civarı. Kayaköy tarihi Rum evleri, dar sokakları, kiliseleri ve okulları ile ünlü. Köy 1923 yılında yapılan Türk-Yunan nüfus mübadelesi sonucu boşaltılmış. Köyde yaklaşık 500 kadar taş ev bulunmakta. Bu evlerin çoğu harabe halinde. Köy doğal ve kültürel miras olarak koruma altında. Kayaköy'e gitmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar. Yazın çok kalabalık olabiliyor. Kayaköy'e ulaşmak için Fethiye'den kalkan otobüs veya minibüsleri kullanabilirsiniz. Çeşme, İzmir'in bir ilçesi. Ege Denizi'nin kıyısında yer alıyor. İzmir'in merkezine 94 kilometre uzaklıkta. Çeşme'nin yüz ölçümü 260 kilometrekare. Çeşme'nin nüfusu 2019 yılı itibariyle 50 bin civarında. Çeşme doğal güzellikleri, termal kaynakları, tarihi yapıları ve eğlence hayatı ile ünlü. Çeşme'nin en önemli yapılarından biri Çeşme Kalesi. Kale 16. yüzyılda Osmanlılar tarafından inşa edilmiş ve günümüzde müze olarak hizmet vermekte. Çeşme'nin diğer görülmeye değer yerleri arasında Alaçatı, Ilıca, Şifne, Dalyan ve Paşa Limanı sayılabilir. Çeşme'ye gitmek için en uygun zaman yaz ayları. Ancak bahar ve sonbaharda da havalar çok güzel olabiliyor. Çeşme'ye ulaşmak için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçup oradan Çeşme'ye giden otobüs veya minibüsleri kullanabilirsiniz. Assos, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı bir köy. Edremit Körfezi'nin güneyinde Midilli Adası'nın karşısında yer alıyor. Assos'un tarihi M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanıyor. Antik çağda önemli bir kültür ve felsefe merkezi olan Assos'ta Aristoteles'te yaşamış ve ders vermiş. Assos'un en önemli yapılarından biri Athene Tapınağı. Tapınak Assos'un en yüksek noktasında yer alıyor ve muhteşem bir manzaraya sahip. Assos'un diğer görülmeye değer yerler arasında antik tiyatro, agora, nekropol ve surlar sayılabilir. Assos'a gitmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar ayları. Yazın çok kalabalık olabiliyor. Assos'a ulaşmak için Çanakkale veya İzmir'den kalkan otobüsleri kullanabilirsiniz. Faselis Antik Kenti, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı bir yarımadada kurulmuş bir kent. Rodoslu kolonistler tarafından M.Ö. 7. yüzyılda kurulan kent, Likya ve Pamfilya bölgelerinin sınırında yer alıyor. Kentin 3 limanı var. Kuzey, güney ve askeri liman. Kentin ticari ve kültürel önemi limanları, agoraları ve şehir sikkeleri üzerindeki gemi betimlemeleri ile anlaşılır. Kent tarihi boyunca Persler,
Büyük İskender, Likya Birliği, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular gibi birçok uygarlığın egemenliği altına girmiş. Kentte günümüze ulaşan en önemli kalıntılar arasında Mevlana Müzesi'nde sergilenen 8 telli keman, Hadrianus takı, tiyatro, su kemerleri, 3 agora ve Bizans bazilikası sayılabilir. Fasalis antik kentine gitmek için Antalya Kemer Yolu üzerinden ulaşım sağlanabilir. Bafa Gölü Aydın ve Muğla illeri arasında yer alan tatlı su gölü. Büyük Menderes Nehri deltasının güneydoğu kesiminde Menteşe dağlarının içine sokulmuş sığ bir göl. Bafa Gölü zengin doğal ve kültürel kaynak değerleri nedeniyle milli park olarak ilan edilmiş. Bahar aylarında yapılacak kısa ve zevkli botanik turları ile delta ekosisteminin ve Doğu Akdeniz maki topluluğunun en canlı ve sağlıklı bitki türleri görülebilmekte. Geçmişte bir taşkın ovası özelliği taşıyan bu alan günümüzde nesli tehlike altında bulunan birçok kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlamakta. Bafa Gölü'ne gitmek için en uygun zaman bahar ayları. Yazın sıcaklık çok yüksek olabiliyor. Bafa Gölü'ne ulaşmak için Aydın veya Muğla'dan kalkan otobüs veya minibüsleri kullanabilirsiniz. Cennet Cehennem mağaraları Mersin'in Silifke ilçesinin Narlıkuyu yakınlarında bulunan iki obruk. Obruklar karstik zemin yapısının erozyona uğramasıyla meydana gelmiş doğal oluşumlar. Cennet Mağarası 250 basamakla inilen geniş bir çukur. Mağaranın içinde küçük bir kilise ve yeraltı pınarı bulunuyor. Cehennem Mağarası ise Cennet Mağarası'nın 50 metre kuzeyinde. Mağaranın içine inilmesi mümkün değil. Mağaranın ağız çember çapları 50 ve 75 metre, derinliği ise 128 metre. Cennet Cehennem mağaralarına gitmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimleri. Yazın sıcaklık çok yüksek olabiliyor. Cennet Cehennem mağaralarına ulaşmak için Mersin veya Antalya'dan kalkan otobüs veya minibüsleri kullanabilirsiniz. Ihlara Vadisi Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yer alan bir doğal oluşum. Melendiz Çayı'nın yatağı boyunca uzanan vadi 14 kilometre uzunluğunda, 100-150 metre derinliğinde ve 4 kilometre genişliğinde. Vadi volkanik faaliyetler sonucu oluşmuş peri bacaları ve kayalara oyulmuş kiliseleri ile ünlü. Vadi Bizans döneminde Hristiyanların sığınma yeri olmuş. Vadide yaklaşık 100 kadar kilise bulunmakta. Bunlardan en önemlileri Ağaçaltı Kilisesi, Yılanlı Kilise, Sümbüllü Kilise ve Selime Katedrali. Ihlara Vadisi'ne gitmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar. Ihlara Vadisi'ne ulaşmak için Aksaray veya Nevşehir'den kalkan otobüs veya minibüsleri kullanabilirsiniz. Alaçatı İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı bir mahalle. Ege Denizi'ne kıyısı var. Tarihi taş evleri ve yılın 360 günü rüzgar alması sebebiyle rüzgar sörfüne elverişli plajları ile ünlü. Son yıllarda taş evleri sayesinde çok fazla gelişmiş. Alaçatı'nın tarihi Rum mimarisinin etkisinde. Evler yöreye özgü taşlardan cumbalı ve 2 katlı olarak inşa edilmiş. Alaçatı sadece yazın değil kışın da sörf tutkunlarının ortak adresi. Hem yılın yorgunluğunu atmak hem hayat dolu kalabalık içinde eğlenmek istiyorsanız burası Türkiye'de gidebileceğiniz en iyi tatil rotalarından biri.
Alaçatı'ya gitmek için en uygun zaman yaz ayları. Ancak bahar ve sonbaharda da hava güzel olabiliyor. Alaçatı'ya ulaşmak için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçup oradan Çeşme'ye giden otobüs veya minibüsleri kullanabilirsiniz. Bozcaada Çanakkale'nin İkiada ilçesinden biri. Boğaz'ın Ege ağzının 18 deniz mili güneyinde, Geyikli Yük iskelesine 5 deniz mili uzaklıkta. Türkiye'nin Ege Denizi'nde yer alan 4. en büyük adası. Bozcaada doğal güzellikleri, Rumlardan kalma tarihi izleri, rengarenk dar sokakları ve nefes kesen buz gibi deniziyle insanın ömrünü uzatan bir yer. Bozcaada'da görülmeye değer yerler arasında Bozcaada Kalesi, Ayazma Plajı, Polente Feneri ve Alay Bey Camii sayılabilir. Bozcaada'ya gitmek için en uygun zaman yaz ayları. Ancak bahar ve sonbaharda da hava güzel olabiliyor. Bozcaada'ya ulaşmak için Çanakkale veya İzmir'den kalkan otobüs veya minibüsleri kullanıp Geyikli'den feribotla adaya geçebilirsiniz. Cunda Adası Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı bir ada. Bir diğer ada Ali Bey Adası. Cunda Adası Ege Denizi'nin kuzeyinde, Midilli Adası'nın güneyinde yer alıyor. Adanın yüz ölçümü 23 kilometre kare. Adanın nüfusu 2019 yılı itibariyle 6000 civarında. Cunda Adası tarihi Rum evleri, dar sokakları, taş fırınları, zeytinlikleri ve deniz ürünleri restoranları ile ünlü. Adada çok sayıda kilise ve manastır bulunuyor. Bunlardan en önemlisi Taksiyaris Kilisesi. Kilise 1873 yılında inşa edilmiş ve günümüzde müze olarak hizmet vermekte. Cunda Adası'na gitmek için en uygun zaman yaz ayları. Ancak bahar ve sonbaharda da hava güzel olabiliyor. Cunda Adası'na ulaşmak için Balıkesir veya İzmir'den kalkan otobüs veya minibüsleri kullanıp Ayvalık'tan feribotla adaya geçebilirsiniz. İnce Minareli Medrese Konya'nın merkezinde yer alan tarihi bir yapı. Medrese 13. yüzyılda Selçuklu Sultanı II. İzzettin Keykavus tarafından yapılmış. Medresenin adı ince ve zarif bir şekilde yapılmış olan minaresinden geliyor. Ancak minarenin büyük bir bölümü 1901 yılında yıldırım düşmesi sonucu yıkılmış. Medresenin mimarisi Selçuklu sanatının en güzel örneklerinden biri. Medresenin giriş kapısı taş işlemelerle süslü. Medresenin içinde avlu, şadırvan, dershane ve hücreler bulunur. Medrese günümüzde taş ve ahşap eserler müzesi olarak hizmet vermekte. İnce minareli medreseye gitmek için herhangi bir mevsim uygun olabilir. İnce minareli medreseye ulaşmak için Konya'da herhangi bir yerden tramvay veya otobüsle gelebilirsiniz. Karain Mağarası Antalya'nın merkezine 27 kilometre uzaklıkta yer alan tarihi bir mağara. Mağara Toros Dağları'nın batısında Akdeniz'e bakan bir yamaçta bulunuyor. Mağaranın uzunluğu yaklaşık 2 kilometre. Mağara Paleolitik dönemden itibaren insanların yaşadığı bir yer. Mağarada yapılan kazılarda çok sayıda insan iskeleti, hayvan kemikleri, aletler ve süs eşyaları bulunmuş. Mağaranın girişinde küçük bir müze bulunmakta. Karain mağarasına gitmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar.
Karayın mağarasına ulaşmak için Antalya'dan kalkan otobüs veya minibüsleri kullanabilirsiniz. Mevlana Müzesi Konya'nın merkezinde yer alan tarihi bir yapı. Müze, Mevlana Celaleddin Rumi'nin türbesi ve dergahı olarak kullanılmış. Mevlana Celaleddin Rumi, 13. yüzyılda yaşamış ünlü bir mutasavvıf, şair ve düşünür. Mevlevilik tarikatının kurucusu. Mevlana Müzesi'nde Mevlana'nın sandukası, mezar odası, semahane, mescit, kütüphane ve müze salonları bulunur. Müzede Mevlana'ya ait eşyalar, el yazması eserler, halılar ve giysiler sergileniyor. Müze aynı zamanda Mevlevilik kültürünü yansıtan bir merkez. Müzede her yıl 17 Aralık'ta Mevlana'nın ölüm yıldönümü olan Şebi Arus törenleri düzenleniyor. Mevlana Müzesi'ne gitmek için herhangi bir mevsim uygun olabilir. Mevlana Müzesi'ne ulaşmak için Konya'da herhangi bir yerden tramvay veya otobüse binebilirsiniz. Mavi Göl, Giresun'un Dereli ilçesinde yer alan bir doğal oluşum. Göl, Kümbet Yaylası'nda 1600 metre yükseklikte bulunuyor. Gölün yüz ölçümü yarım kilometre kare. Gölün adı suyunun mavi renkte olmasından geliyor. Gölün suyu çok berrak ve temiz. Göl, doğal güzellikleri ve eşsiz manzarası ile ünlü. Gölde balıkçılık ve yüzme yapılabilir. Gölün çevresinde piknik alanları ve kamp yerleri bulunuyor. Mavi Göl'e gitmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar ayları. Yazın sıcaklık çok yüksek olabiliyor. Mavi Göl'e ulaşmak için Giresun veya Sivas'tan kalkan otobüs veya minibüsleri kullanabilirsiniz.